Herkese yeniden merhaba. Bugün birlikte Wool and the Gang ekibinin göndermiş olduğu kitle birlikte çorap öreceğiz. Bu bölümde 5 şişle çorap örümünü detaylıca öğreneceğiz. Çorabın yapımını kit içerisine verilen tarife sadık kalarak anlatacağım. Orada kullanılan malzemeler neyse onu kullanacağım. Kitlere sahip olabilmek için gerekli olan tüm bilgiler açıklama kutusunda mevcut. Oraya bakabilirsiniz. Aynı zamanda bir önceki bölümde paket açılımı yapmıştık ve tüm bilgileri orada verdim. Önceki bölümü yukarıdaki linke tıklayarak izleyebilirsiniz. Kit içerisinde bol veya sıkı örebileceğiniz de düşünülerek 2.25, 2.5, 2.75 milim olmak üzere 3 farklı şiş gönderiliyor. Tarife göre standart olarak 2.5 milim ile başlanması öneriliyor. Çorabın lastik kısmından sonra örme yapınıza göre bol veya sıkı, desenin düzgün çıkması için şiş değişikliği tüyoları verilmiş. Bunların hepsine ilerleyen zamanlarda değineceğiz. Ben tarifin standartına uyarak 2.5 milim ile başlayacağım. Şişlerin kalınlığı ülkemizdeki şiş kalınlığıyla aynı. Kıyaslamak gerekirse elimde Knit Pro'nun şişleri var. Kalınlık aynı. Wool and the Gang şişler 15 santim boyutunda. Bizdeki şişler genelde 20 santim boyutunda. Haliyle şiş ne kadar uzun olursa örmek o kadar zor olabiliyor. O yüzden 15 santim şiş bulursanız bence kaçırmayın. Özetle 2,5 mm kalınlığında çorap şişi almanız gerekiyor. Zaten çorap şişleri hepsi aynı kalınlıkta ve beşli olarak satılmakta. Bu arada kullandığım ipin dokusu ve kalınlığı daha önce kullandığım markalarla birebir aynı. Açıklamalar kutusuna alternatif markaları da yazacağım. Oraya bakabilirsiniz. Şimdi çorabımızın yapımına başlayabiliriz. Buradan görmüş olduğunuz Easy Start yani kolay başlangıç etiketinin yanından ipimizi çekerek örgümüze yumağın ortasından başlayacağız. Desen akışı yumağın ortasından oluşacak çünkü. Yumağın ortasından gelen turuncu renk ipimi çekiyorum. Krem renk ip gelene kadar bu işlemi devam ettiriyorum. Renk değişiminin olduğu yere geldim. Tam bu noktayı keseceğim ve turuncu ipimi daha sonra kullanmak üzere ayıracağım. Şimdi krem renk ipimi çekiyorum. İkinci bir renk değişikliğine gelene kadar çekiyorum. Evet, kremden pembe renge geçiş kısmına geldim. Kamerada çok net görünmüyor. Şu şekilde gösterebilirim. Tam bu noktadan ilmeklerimizi oluşturmaya başlayacağız. Şöyle ipimi ikiye katladım. Şuradan tuttum. Minik bir halka oluşturacağız. İlk ilmeğimizi bu şekilde oluşturuyoruz. Bir kere daha gösteriyorum. Bakın halkayı bu şekilde bozabiliyoruz. Küçültüp büyütebiliyoruz. Tekrar deniyorum. Son kez. Bu şekilde halkamı oluşturdum. Şişlerimden 2 tanesini alıp yan yana koyuyorum. Delikten geçiriyorum ve halkamı küçültüyorum. Tam oturacak şekilde küçülttüm. Yaklaşık 50-60 santimetre uzunluğunda ip bırakıp ikiye katladım. Halkamı oluşturdum ve ilk ilmeğimi şişin üzerinde oluşturmuş oldum. Şimdi diğer ilmeklerimi oluşturacağım.
Bunun için yine videoyu dikkatlice takip edelim. İplerimi bu şekilde tutuyorum. İkisini birlikte 3 parmağımla tutuyorum. Baş parmak ve işaret parmağımı bu şekilde araya sokuyorum. Ne çok uzak olacak ne de şişe çok yakın olacak. 3-4 santim mesafe uzaklıkta tutarsanız iyi olur. Parmağımı içine geçirdim. Sürekli şu hareketleri tekrar edeceğiz. Önce elinize alıştırın hiç bilmiyorsanız. İlmek oluşturma biraz zor olduğu için bunu detaylıca göstermek istedim. Baş parmağımın yanındaki delikten aşağıdan yukarı doğru şişimi geçirdim. Diğer ipimden de bu şekilde geçiriyorum. Ve ipi çekiştiriyorum. İkinci ilmeğimi oluşturdum. Tekrar ediyorum. Aşağıdan şişlerimi geçirdim. Yukarıdan diğer ipimden geçirdim. Ve baş parmağımla ipimi çekiştiriyorum. Ne çok sıkı ne çok gevşek. Tam kararında yapmanız gerekiyor. Bu şekilde toplam 30 tane ilmek oluşturacağız. 2 tane şişin üzerinde 30 tane ilmek oluşunca bu işlemi durduracağız. ilmeğimi oluşturdum. Bu şekilde birazcık ortaya getiriyorum. Şimdi diğer iki şişimi alıyorum. Yine ikisini yan yana yerleştiriyorum. Önceki şişimin üzerine gördüğünüz gibi çarpı şeklinde yerleştiriyorum. Yine aynı ilmek atma tekniğiyle ilmek oluşturacağım. Bu iki şişin üzerine de 30 ilmek oluşturacağım. Yani benim toplam ilmek sayım 60 olacak. Her iki tarafta 30'ar ilmek, toplam 60 ilmeğim var. Eğer ipiniz ve şişiniz daha kalınsa 60 ilmekten daha az başlamanız gerekiyor. Şişiniz ve ipiniz daha ince ise 60'tan daha fazla başlamanız gerekiyor. Dikkat etmeniz gereken tek nokta ilmek sayısının 4'ün katı olması gerektiği. Bu tarife göre biz 60 ilmekle başlayacağız. Şişlerimi videoda gördüğünüz gibi konumlandırıyorum. Gördüğünüz gibi V harfine benzeyecek. Aynı zamanda ilmeklerimin yönü birbirine bakacak şekilde tutmam gerekiyor. Uzunca ipim, yani yumaktaki ipim sağ taraftaki şişte olacak. Buna da dikkat edelim. En başta ilmekleri atarken bıraktığımız parçadan uzunca bir ip kaldı. Bunu da kısaltacağım ama tam olarak dibinden kesmiyorum. Daha sonra bu ipi gizleyeceğiz çünkü. Şöyle 10-15 santim uzunluğunda kestim. Dikkat edin, yumaktaki ipi kesmeyin. Başlangıçtaki ipi kesiyoruz sadece. Şimdi artık yavaş yavaş örgüme başlayabilirim. Sol taraftaki şişlerden birini çıkartıyorum. Hangisini çıkardığımın bir önemi yok. Bir tanesini çıkarın. İlk olarak örgüme sol taraftaki şişten başlayacağım. Şu an elimde 4 tane şiş var. Her bir şişimde 15'er tane ilmek olması gerekiyor. İlk olarak lastik ördüğümüz için bir tane düz öreceğim, bir tane ters öreceğim.
Bakın bir daha gösteriyorum. İlk olarak şöyle düz başlıyorum. Zaten her şey net bir şekilde görünüyor. Bir tane düz ördüm. İpi öne alıyorum. Ters örgü öreceğim için bir tane ters örüyorum. Zor görünüyor ama örerken hiç de zorlanmayacaksınız. Merak etmeyin. Hiç gözünüz korkmasın. Düz örüyorum. İkinciyi ters örüyorum. Normalde iki düz iki ters şekilde lastik örüyorduk. Fakat bu videoda bir düz bir ters şeklinde lastik öreceğiz. Şimdi bu ördüğüm şişimde 15 tane ilmek olması gerekiyor. Bir düz bir ters olarak 15 tane ilmeği tamamlayacağım. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. 15 ilmeği tamamladık. En son düz örgü ördük. Bunu unutmayalım. Nerede kaldığımızı hiç unutmuyoruz. Forever free. Şöyle sol elimdeki şişi yukarıya aldım. Daha rahat öreceğim için bunu yapıyorum. Nasıl rahat hissediyorsanız o şekilde örün. Bu tamamen sizin örüş şeklinize bağlı olarak değişir. Tutuş şekliniz zamanla oturacaktır. İlk başta birazcık zor oluyor. Ben şişlerimi yukarıya alıyorum ve bu şekilde örmeyi tercih ediyorum. Şöyle bakın, yan yana tuttuğum zaman zaten kaldığım yerden devam ettiğim görülüyor. En son düz ördüğüm için şimdiki şişte tersle başlayacağım. Tersle başlarken ipin önde olması gerekiyor. O yüzden ipimi aşağıya aldım. Ön tarafa aldım. Şimdi ters örgümü örüyorum. İpin konumu çok önemli. Ters örerken öne alın, düz örerken arkaya alın. Düz ördüm. Bu şekilde diğer şişime 15 ilmek daha örüyorum. Bir ters, bir düz olacak şekilde devam ediyorum. Sometimes you need to go and take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. You and me were meant to be. Ve 15 ilmeğimi tamamladım. Şimdi gördüğünüz gibi şişi böyle aşağıya alarak ittiriyorum. İlmeklerimi her zaman ortaya yerleştireceğim. Sonda veya başta olmasın. Şurada gördüğünüz kısa ipe geldiğiniz zaman bir tur dönmüş oluyorsunuz. Bunu da unutmayın. Şimdi ben bir turun yarısını daha döndüm. Buradaki şişimden birini daha çıkartıyorum. Neden iki şişle başladım ilmekleri atmaya? Lastik örgü yaptığımız için bileğimizi sıkmasını istemiyoruz örgünün. Birazcık gevşek olmasını istiyoruz. O yüzden iki şişi bir araya getirerek ilmekleri gevşetmiş oldum. Buradaki mantık şu: İlmekleri 4 şişe eşit olarak dağıt. Geri kalan 5. şişle de etrafını ör. Şimdi devam ediyoruz. En son ters ördüm. Şimdi düzle başlamam gerekiyor.
Dediğim gibi buradaki şişlerin konumunun pek bir önemi yok. Aşağıda tutabilirsiniz, yukarıda tutabilirsiniz. İstediğiniz şekilde oynuyor. İlmekler ortada dursun, şişten çıkmasın yeter. Zamanla kendi tutuşunuzu öğreneceksiniz zaten. Tersle bitirmiştim. Düzle başlıyorum. İpim yukarıdaydı. Arkadaydı yani. Düz ördüm. Ters örüyorum. Yine bu şişime de 15 tane ilmek oluşturacağım. Kaçla başladıysanız 4'e bölüyorsunuz. O sayı kadar örüyorsunuz. Hepsine paylaştırıyorsunuz. Ve 15 ilmeğimi tamamladım. En son düz örmüşüm. Yine tersle başlayacağım. Diyelim ki kaptırdınız, gidiyorsunuz. 15, 16, 17 devam etmişim bununla. Normalde diğer şişe geçmemiz gerekiyor. Nasıl geri döneceğimizi gösteriyorum burada. Bakın bu şekilde geri dönersiniz. İlmeğin ortasına soldaki şişimi batırıyorum. Bir çekiyorum. Ters ördüyseniz nasıl geri dönersiniz onu göstereyim. Bir ters bir düz ördüğümüz için bazen karıştırabiliriz. O yüzden de bakın ters ördüm. Şişi böyle ters örgünün ortasından geçiriyorum. Sağdaki ilmeği çıkartıp ipi hafif çekiştiriyorum. Bakın bu şekilde geri dönüyorum. ...15 tane ilmek oluşturmuştuk. Diğer şişe geçeceğiz artık. Şimdi tersle başlayacağımız için ipi bakın öne aldım. İlmekleri ortaya aldım. 4 tane şişimiz var. Şimdi ne yapacağız? 5. fazlalık olan duran şişle de burayı öreceğiz. Bir ters, bir düz olarak örüyorum burayı da. Geri kalan ilmek sayım 15'ti. 15 tane örgümü de örüyorum. Ve bir tur dönmüş olacağım bu sayede. Son olarak ters örgümü de ördüm ve birinci sırayı bitirmiş oldum. Bunu nereden anlıyorum? Başlangıçtaki kısa ipe ulaştığım zaman
Bir tur dönmüş oldum. Bir düz bir ters örerek lastiğin birinci sırasını tamamladım. Şimdi ne yapacağız? Aynı kaldığımız yerden devam ederek yine bir tur daha döneceğiz. Daha sonra bir tur daha döneceğiz. Bu şekilde çorabı oluşturmuş olacağız. Şimdi kaldığım yerden devam ediyorum. Başlangıçta bir düz bir ters başlamıştık. Yine bir düz bir ters olarak düz gördüğümüz ilmeğin üstüne düz, ters gördüğümüz ilmeğin üstüne de ters öreceğiz. Kablolu misinalı şişle örerken iki şişle örebiliyorduk. Çünkü aradaki kablolu bağlantı esnek bir yapı olduğu için rahatlıkla tur atabiliyorduk. Fakat burada iki tane şişe 30-30 şeklinde ilmeklerimizi paylaştırsaydık, üçüncü bir şişle örseydik, örgünün bir tarafı çok gergin olacaktı ve şiş bükülüp kırılabilir. Bu yüzden 4 veya 5 şişle çorap örülüyor bu teknikle. Ya da misinalı şiş veya üçgen şişler var, onlarla örülüyor. İkinci sırama başladım. Bir düz, bir ters şeklinde örüyorum. Sıra boyunca bunu tekrar edeceğim. Bu sırayı da size detaylı olarak göstereceğim. Lastik kısmında geri kalan her şey aynı olarak devam edecek. Sonraki sıralarda takılırsanız videoyu bu kısma alarak tekrar izleyebilirsiniz. Bakın boştaki şişimle ördüm. Artık boştaki şişimde 15 tane ilmek oluştu. Diğer şişim boşaldı. İlmekleri ortaya alıyorum. Bu sefer ikinci şişimi bu boş şişle öreceğim. İlmeklerin olduğu şiş boşalacak. Boşalan şişimle üçüncüyü öreceğim. Oradaki boşalacak. Sonra dördüncüyü öreceğim. Bu şekilde bir tane şiş sürekli boşalacak. Ve bir tur dönmüş olacağız. Ben bu kısımda birazcık kendimi sessize alıyorum ve sizi videoyla baş başa bırakıyorum. Yine sabredemedim, bir şeyden daha bahsetmem gerekiyor. Tutuş farklarından bahsetmek istiyorum. Bakın bu şekilde örenler var. Sol eline ipi dolayıp bu şekilde örenler var. Çok farklı tutuş şekilleri var. Yaptığımız işlem aslında aynı. Düz ve ters örüyoruz. Sonuçta hepimizde aynı oluyor. Sadece tutuş şekilleri farklı. O yüzden kendinize has bir tutuş şekli oluşturmanız önemli. Yani bunun bir standardı yok. Mesela benim tarzımdan bahsedecek olursak, serçe parmağıma şöyle ipi bir kere doluyorum. Diğer iki parmağımın altından geçirip işaret parmağımın üstüne koyuyorum. Bu şekilde ip hem çok hızlı ilerlemiyor, sürekli ipi çekiştirmem gerekmiyor. Örerken de rahatlıkla örüyorum. Bunu size tavsiye edebilirim. Çünkü ben önceden daha farklı örüyordum ve çok zorlanıyordum. Buna ben rahat ettim. Belki sizin de işinize yarar. Bakın böyle örüyordum önceden.
Neyse, daha fazla konuşmadan sizi videoyla baş başa bırakıyorum. Ve sıramızı tamamladık. İkinci sırayı da tamamlamış olduk. Bakın, yavaş yavaş çorabımız uzamaya başladı. Ördüğümüz kısım aslında bu şekilde durmalı. Yani çorabın en üst kısmından aşağıya doğru iniyoruz. Bakın, burada bir renk değişimi olacak. Lastik bittikten sonra düz örgü öreceğiz tamamen. Bu renk değişimine kadar kaç sıra var onu bir sayalım. Nasıl sayıldığını da göstereyim. Bakın, şuradan yandan ilmeklerimizi aşağıdan yukarı doğru sayacağız. 1 2 Şuradaki V harflerini sayıyorum aslında. Toplam 10 sıra var. En alttaki sarı rengi de sayarsam toplam 10 tane sıra var. Biz birlikte 2 sıra ördük. Benden sonra 8 sıra daha öreceksiniz ve lastik kısmını tamamlayacağız. İlla 10 sıra mı örmek zorundayız? Hayır, 10 sıra örmek zorunda değiliz. Ne kadar uzun olmasını istiyorsanız o kadar uzunlukta lastik öreceksiniz. Daha kısa da yapabilirsiniz. Bu tamamen sizin inisiyatifinize bağlı olarak değişecektir. İkinci bölümde birlikte bacak kısmını öreceğiz. Renk geçişlerinden, desen geçişlerinden bahsedeceğim. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.